Lady do massage. No, thank you. Hemen lady masaj. Filipinlerin dünyaca meşhur Boracay adasından herkese selamlar. Sizlerle bir önceki videoda Boracay'ın gündüzlerini gezdik. Size buradaki her şeyi göstermeye çalışmıştım ve söylemiştim. Bir sonraki videoda Boracay akşamlarına, gecelerine akacağız. Şimdi sizlerle beraber Boracay'ın gecelerine akıyoruz. Geceler tabii ki de nerede oluyor? Aslında gündüz gezdiğimiz bölgede yine gece hayatı yoğunlaşmış vaziyette. Bu arada ben Gökberk, dünyanın farklı noktalarına seyahat edip sizlere bunu yansıtmaya çalışıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yorum atıp bana destek verebilirsiniz. Şu anda da Filipinler ülkesindeyim. Burası Güneydoğu Asya ülkesinde 1761 adadan oluşan bir ülke. Thank you very much. Thank you very much. Halkının %80'i Roma Katolik. 300 senelik bir İspanyol sömürgesi var Filipinler'de. O sebeple aslında buralarda İspanyol kültürünü, etkisini yoğun bir biçimde görebiliyoruz. Biz de bu ülkenin şu anda yine dünyaca meşhur, belki de hatta böyle dünyada top 2'de, 3'de, 5'te en kötü ihtimalle kesinlikle bulunan, ki bazıları için birinci sırada Boracay adasındayız. Burası hem bir tatil adası hem de bir parti adası. Şu anda akşam saatleri başladı. Bu videoda böyle gece sizlerle beraber Boracay'da akşamları neler olup bitiyor? Boracay geceleri nasıl? Boracay geceleri anlatıldığı kadar güzel mi? Gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Umarım şimdiden videodan keyif almaya başlamışsınızdır. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Kore yoğunluğu var. Çok sayıda Koreli turist şu anda Boracay'da. Kore ve Filipinler arasında bir dostluk var. Bu dostluk nereye dayanıyor? Kore Savaşı'na dayanıyor. Kore'ye ilk askeri gönderen Filipin devleti. Filipinler'den toplam 7500 tane asker Kore'ye gidiyor arkadaşlar. O sebeple Filipin halkının Güney Kore'ye karşı ekstra böyle bir sevgisi, bir bağlılığı mevcut. Aynı şekilde Güney Kore'nin de onlara da şu anda sahil bandına doğru çıkacağız. İnanılmaz bir gün batımı bizi karşılayacak. Çok açım. Hem şöyle etrafı gezeriz sizlerle beraber. Öncelikle de tabii ki de bir şeyler yeriz. Şöyle sahil bandına geldik. Şu anda Station 2 denilen bölgedeyiz. Hemen sahil bandı bizi karşıladı. Ve Boracay sahilleri arkadaşlar. Şu gün batımının güzelliğine bakar mısınız? Sizlere öncelikle bu gün batımını göstermek istiyorum. İnanılmaz bir manzara var şu anda burada. Bakmaya doyulmayacak bir manzara hemen arkamızda. Ve bir sürü insan var şu anda burada. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu anda burası hınca hınç dolu arkadaşlar. Boracay'ı Boracay yapan diğer bir özellikse tabii ki de arkasında bulunan şu Hindistan cevizi ağaçları. Hemen burada güzel bir kumsal var. Eğer ilk defa Boracay'ı bu videomdan izliyorsanız bir önce koyduğum videoyu izlemenizi de mutlaka tavsiye ederim. Sizlerle beraber o videoda Boracay'ın gündüzlerini gezmiştik. Bu muhteşem sahil atmosferini sizlere gündüz yansıtmaya çalışmıştım. Su çekilmiş. Normalde biz denize şurada falan giriyoruz. Şu kız arkadaşlarımızın olduğu yerden denize giriyoruz. Fakat gece, akşamüstü daha doğrusu belli bir saatten sonra sular çekilmeye başlıyor arkadaşlar. Manzaraya doyum olmaz buralarda. Herkes şu anda harika pozlar veriyor. Filipinler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Ben buraya giriş yaparken benden yalnızca dönüş biletimi sordu. Bunu soran da hem Vietnam çıkışındaki polis hem de Filipinler girişindeki polis. Her ikisi de benden dönüş biletimi istedi. Ben birkaç arkadaşımla daha konuşmuştum. Onlardan da aynı şekilde dönüş biletlerini istemişler. Aklınızda olsun. Bir aylık vizesiz ve herhangi bir ücret ödemeden giriş sağlayabiliyoruz. Yani
e-vizedir veya önceden başvurmaktır gibi durumlar söz konusu değil. Dönüş biletiniz varsa Filipinler'den başka bir ülkeye bir ayın sonunda rahat bir şekilde, ücretsiz bir şekilde bu ülkeye giriş sağlayabiliyorsunuz. Bir adalar ülkesi. Şuradan şöyle tekrardan sizlere bir sahilin manzarasını göstermek istiyorum. Şuranın güzelliğine bakar mısınız, atmosfere? Filipinler demek bence işte bu güzellik, bu doğa demek. Gece eğlence kısmı da var tabii ki de. O kısma da ilerleyen süreçte yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar. Eğlenceler de yine bu taraflarda oluyor. Ben sizler için günlerdir buralarda araştırma yapıyorum. Nerelerde eğlenebiliriz, nerelere gidebiliriz. Adanın farklı konumlarında da gece kulüpleri mevcut bu arada. Yalnızca burada yok. Fakat ben yine araştırmalarımın sonucunda birkaç tanesi dışında çok böyle eğlenceli, müthiş bir gece kulübü olduğunu duymadım. O sebeple aslında sizi oralara götürmeyeceğim. Yani genellikle zaten görüyorsunuz şu anda adadaki herkes bu bölgede. İnsanlar gece oldu mu, akşam oldu mu bu bölgeye çıkış yapıyorlar. Bu bölgede kendilerini atıyorlar. O sebeple siz de Boracay'a geldiğiniz zaman yine gece eğlenmek için, gündüz de keza zaman geçirmek için en fazla tercih edeceğiniz yer bu sahil olacak. Burası rahat bir ortam. Ben de bir gömlek giydim. Altımda bir keten pantolon. Böyle rahat rahat gezebiliyorum. Hatta siz şöyle de yapabilirsiniz. Buraya bir mayo ile gelebilirsiniz. Filipinlerin Boracay adasına tek bir mayo ile gelebilirsiniz. Hello. Dünya tatlısı. Annesi de bana selam verdi kamera dönükken. Filipin halkı çok sıcakkanlılar bakın. Hello guys. Yeah, Philippines is very good. Yes. What is your country? Turkey. Yeah. Yeah, thank you. Shout out. Filipinliler gördüğünüz gibi çok sıcakkanlı. Bak herkes burada selamını veriyor. Hello, thank you. Hello, thank you. Thank you very much. Burada arkadaşlar bu şekilde böyle tur satıyorlar. Yine aynı şekilde masaj imkanı da var buralarda. Yine buralarda da böyle Filipinli arkadaşlarımız uzanmış, yatmış vaziyetteler. Bu ağaçların altından geçerken şöyle bir uyarı var. Kafanıza dikkat edin diyor, Hindistan cevizi düşebilir. Hani biz sorumluluğu almayız. O size kalmış. O yüzden aslında böyle bazen buralardan geçerken birazcık endişe duyuyorum. Ya acaba diyorum başıma bir iş gelir mi? Kafama bir şey düşer mi? Şimdiye kadar herhangi bir problem olmadı ama herhangi bir sorun yaşamadık. Ambiyans olarak beni gezdiğim coğrafyalar arasında en fazla etkileyen sahil bölümü burası oldu. Bunu böyle çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yorumlara da yazarsanız çok mutlu olurum. Yapayım mı, yapmayayım mı diye. En meşhur aslında 2 tane tatil adası var. Böyle çok bunlar bizim ülkemizde çok seviliyor. Bir de tabii Maldivler var. Maldivleri kenara ayırıyorum çünkü ben Maldivlere gitmedim. Fakat Phi Phi Island'a 2 sefer toplamda herhalde 2 hafta geçirecek kadar gittim. Yani Phi Phi Island'da çok uzun süre geçirdim. Aynı şekilde uzun zamandır Boracay'dayım. Boracay'ın da altını üstünü getirdim. Boracay'ı da öğrendim. Phi Phi Adası mı yoksa Boracay mı? Hem böyle balayı için hem de tatil için. İkisinin böyle avantajları, dezavantajları. Bence hangisine gelmeniz gerekir? Ben hangisini daha çok beğendim gibi konuları böyle birazcık karşılaştırma yaptığım bir video çekmek istiyorum. Hani bu fikir sizin de hoşunuza giderse yorumlara yazarsanız böyle bir şey yapabiliriz. İkisinin de artılarını, eksilerini tüm objektifliğimle böyle direkt açıkça çat söylerim. Hani mesela bekar arkadaşlar hangisine gelmeli? Balayı için hangisi tercih edilmeli? Gece hayatı hangisinde daha eğlenceli? Yeme içme, fiyatlar hangisinde daha uygun, hangisinde daha pahalı gibi güzel bir karşılaştırma yapabiliriz diye düşünüyorum. Buranın bir diğer sevdiğim noktası mekanlarla deniz kıyısı bir bütün halinde. Yani şuradan ben mayomla geldim. Şuradaki mekana gittim. Güzelliğe bakar mısınız? Resmen sahilin içinde tüm bu mekanlar. Tabii ki de bir adadayız. Filipinler'deyiz. Filipinlerin olmazsa olmazı arkadaşlar deniz mahsulleri. Bakın karideslerin büyüklüğünü görüyor musunuz? Koca karidesler buraya konulmuş. Yine ahtapotlar konulmuş. Balıklar konulmuş.
Şöyle bakın koca koca. Yine burada ıstakozlar, midyeler. Ah şurada bir midye dolma olsaydı bir yesek. Yine sokak lezzetleri. Burada arkadaşımız tavuk ayakları yapıyor. Onca güzel şey anlattıktan sonra da tavuk ayağı pek gitmedi. Güzel olmadı. Fast food imkanı da var bu adada. Mesela KFC. Hemen burada bakın. Gelip KFC'yi de tercih edebilirsiniz bu adada. Belki videoyu izlerken dikkatinizi çekmiştir. Kimi insan böyle çok şık giyinmiş, işte güzel kıyafetlerini giymiş. Kimi arkadaşlar da şu anda üstsüz. Hatta bazı hanımefendiler şu anda bikini ile geziyor. Bu adanın güzel yanlarından bir tanesi de o işte, aslında bahsettiğim olaydan dolayı. Burası hem bir, şu anda deniz kıyısındayız aslında, bir sahildeyiz. Hani birine çıkıp desek ki ya sahile hiç kıyafet giyilir, ya da biri bana ya Gökberk deniz kıyısı orada, sahile gelmişsin gömlek giymişsin. Niye gömlek giyiyorsun? Niye işte pantolon giyiyorsun? Derim ki şık mekanlar var bak, işte o mekanlara geleceğim. Ben böyle cevap verince hiçbir şey diyemez. Ama o bana dese sahilin kenarındayız, ben de ona bir şey diyemem. O sebeple buradaki atmosferin güzelliği aslında oradan yatıyor. Yani her şeye hitap ediyor. Şurada bakın, bu fotoğrafı mutlaka çektirmenizi tavsiye ederim. Ben de çektirdim bir tane. Çok güzel olmadı. Arkadaş biraz aceleye getirdi. Ama anıdır. Belki olmadı sonra bir tane daha çektiririz. Nedir bu? Şuraya, bu arkadaşlar bu arada büyük bir emek var. Ve yalnızca 20 peso karşılığında bunu yapabiliyorsunuz. Bakın şuraya arkadaşlar bu şekilde böyle Boracay yapıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Ve siz de kişi başı, kaç kişiyseniz kişi başı 20 peso veriyorsunuz. 3 kişi geldiniz 60 peso. Tek kişi 20 peso. Peki peso ne kadar? Güzel bir soru. Şimdi diyeceksiniz ki Gökberk peso diyorsun bizlere. Peki peso ne kadar? Peso arkadaşlar şu anda 100 peso 1.77 Amerikan doları. Aynı zamanda Türk lirası karşılığıysa 100 peso 67 Türk lirası. Ben sizlere fiyatları denk geldikçe peso olarak söyleyeceğim. Hani güncel döviz değiştiriciler var. Onları kullanabilirsiniz. Çünkü buralarda çok büyük bir enflasyon söz konusu değil. Yani siz bu videoyu 6 ay sonra izlediyseniz büyük ihtimalle fiyatlar aynı şekilde kalacaktır. Ben sizlere peso olarak söyleyeyim. Siz onu geldiğiniz zaman dolara veya Türk lirasına çevirebilirsiniz. Fakat söylediğim gibi tekrarlayayım. 100 Filipin pesosu şu anda 67 Türk lirası. Fiyatı onun üzerinden gidebiliriz. Burası yerel saat olarak Türkiye'den 5 saat uzakta. Yani şu anda saat burada 5 ise Türkiye'de 5 saat geri gidiyoruz 12. 12 oluyor değil mi? Evet doğru söyledim, 12. Yine akşam burada saat 10 ise Türkiye'de akşam 5. Onun da bilgisini vermiş olayım. Uzaktan çalışan arkadaşlar olabilir, ihtiyaçları olabilir. 5 saat uzaklıktayız. Mesela Vietnam ve Tayland'da 4 saat uzaklıktaydık. Güzel böyle sahil bandında yürüyüş devam ediyor. Burada Filipinler. Hello. Filipinler'de sosyalleşmek kolay. Filipin gerek hanımefendiler olsun gerek beyefendiler olsun çok sıcakkanlılar. Çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Benim Güneydoğu Asya'da bu zamana kadar gezdiğim yerlerdeki en iyi İngilizceye sahipler. Hatta benim İngilizcem, beni önceden takip ediyorsanız bilirsiniz, birazcık sallantıda. Geliştirmek için gayret gösteriyorum, çaba gösteriyorum. Bazı zamanlarda Filipinliler o kadar böyle güzel, duru ve hızlı bir şekilde konuşuyorlar ki bazı zamanlar anlamadığım dahi oluyor. Yani bir Filipinliyi karşınıza getirsem, sizlerle onu konuştursam eminim Filipinli olduğunu anlamazsınız. Dersiniz ki yani sen Avrupa'da yaşıyorsun herhalde. Bir Avrupa'nın bir ülkesi, işte bir İspanya, belki bir Portekiz. Bu kadar nasıl hakimsin diye. Buralarda arkadaşlar İngilizce çok önemli. Yani buradaki herkes, çoluk çocuk, genci, yaşlısı İngilizce biliyorlar. Hiç bilmeyeni kendini çok iyi ifade edecek kadar biliyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. O sebeple de buralarda sosyalleşmek, özellikle yabancı diliniz varsa çok çok pratik, çok çok rahat, çok cana yakınlar, çok içten bir halk. Fakirlik var. Filipinler tehlikeli mi? Bunu internete yazdığınız zaman Filipinler tehlikeli mi diye, tehlikeli diye çıkacaktır. Bazı bölgeleri tehlikeli. Benim mesela Cebu Adası'nda konakladığım yer, kaldığım yer, önceki videolarda vardı onlar. Evet, bir tedirgin edicilik vardı oralarda. Fakat Boracay özelinde konuşmam gerekirse Boracay'da asla tedirgin edecek bir durum yok.
Burada gece gündüz rahat rahat istediğiniz gibi gezebilirsiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Yani bu adaya geldikten sonra hiçbir problem yaşamazsınız. O konuda şüphe duymanıza gerek yok. Boracay özelinde Filipinler güvenli. Çok çok güvenli. Ekstra güvenli. Bu kadar güvenli dedik. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Thank you very much. Satıcı arkadaşlar var. Masaj konusunda bazen ısrarcı olabiliyorlar. Masajcı arkadaşlar var. Restoranlar böyle önlerde gelip bir şey alır mısınız, bir şey ister misiniz diye soruyorlar. Mesela genellikle thank you very much. Genellikle gece insanlar şu tarz böyle barlara geliyorlar bakın. Şu anda oturmuşlar. Hatta burası anladığım kadarıyla biraz daha böyle Avrupalıların tercih ettiği bir bar. Oturuyorlar. Burada bir şeyler içiyorlar. Ben birkaç gecedir gözlemliyorum. Bazen böyle Filipinli hanımefendilerle beraber oturuyorlar. Bazen kendileri oturuyorlar. Güzel bir atmosferi var bu barın. Yine deniz mahsulleri karşımıza çıktı. Thank you. Hani buradan alsak nerede oturacağız onu anlamadım. Bir ara aklımdan geçti acaba şöyle güzel bir balık mı yesek diye de. Oturacak yerimiz yok maalesef. Biz ileriye doğru devam edelim gezmeye. Kalabalık. Bana mı diyor dedim de sonradan saç örgüsü dediğini fark ettim. Bana demiyordu. Bu yürüyüş yolu ve mekanların bulunduğu alan ne kadar bir yürüme mesafesinde, yani baştan sona yürümek isteseniz bir saatinizi alacaktır diye tahmin ediyorum. Çok böyle kısa bir yürüyüş mesafesi değil. Tam aksine çok uzun bir mesafe. Restoranlar dolu, kafeler dolu, satıcılar dolu. Boracay için bir eksiklik söyleyeyim. Eksiklik değil aslında. Tam aksine müthiş güzel düşünülmüş bir şey. Yani Filipin hükümetinin burada yaşayan insanların aslında doğaya verdikleri önemi, çevrelerine verdikleri önemi ve bunun farkında olmaları müthiş güzel bir şey. Nedir arkadaşlar bu? Filipinler'de Boracay adasında kafanıza göre sigara içemiyorsunuz. Öyle işte ben şimdi mesela sahilde şurada bir tane sigara yakayım derseniz içemezsiniz. Yine keza ben şu sahile geleceğim. Bir tane bira çakacağım. Bir tane bira alacağım. İşte 2 tane arkadaşımla soğuk soğuk şöyle tokuşturacağız okyanusa karşı, bu manzaraya karşı. Yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sahilde hem alkol tüketmek yasak hem de sigara içmek yasak. Ve hani acaba dedim, ilk geldiğimde bunu okumuştum, biliyordum. Ya bu kural vardır ama bence insanlar en azından bira içiyordur hani. Yani bira ne olacak ki, hani ne gibi bir zararı olabilir ya da bir problem olabilir. Hani tamam, sigara etrafı kirleten, insanları rahatsız eden bir şey, fakat bira öyle değil. Özellikle bu coğrafyada bira çok tüketilir. Hani herkes bira içer. Hiç görmedim. Geldiğim günden beri bir kere bile sahilde ne bir bira içen gördüm ne de bir sigara içen gördüm arkadaşlar. Aklınızda olsun, buraya geldiğiniz zaman hani cezası ne kadardır, cezası büyük müdür onu bilmiyorum. Ama siz hiç öyle bir şeye yani yeltenmeyin dahi. Zaten büyük ihtimalle sigara yaktığınız veya birayla geldiğiniz an burada güvenlik görevlileri hemen sizi uyaracaktır. Burada sizlere sir diye hitap edecekler. Geldiğiniz zaman siz de bunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada herkes birbirine sir diye hitap ediyor. Çok böyle bir de uzatarak konuşuyorlar. Ağdalı konuşuyorlar İngilizceyi. I'm just walking. This one, sir, if you want seafood. Yes. We have Which one seafood? Ah, This this one, sir, is shrimp half kilo and crabs half kilo. It's alive, sir, before we cook. And then also we have a squid half kilo, sir, good for sharing. And then also pork and chicken. Okay. Also have a la carte half kilo of fish, sir. We Okay. have different fish like pampano, lapu-lapu. I don't know pampano. Lapu-lapu, it's a red lapu-lapu, sir. We have red snapper, milk fish like that. Okay, thank you very much. Thank you very much. Maybe come back, okay? Come back later, sir. Okay, what's your name? Marvin? Marvin. Yeah. Yes. How about you, sir? My name is Gökberk. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Thank you very much. Have a good night. Bye bye.
Kendisi çok kibar anlatıyordu. Araya girmedim. Güzel aslında. Thank you very much. Bahsettiği balıklardan Red Snapper'i biliyorum. Phi Phi Island'da yemiştim. Yani balık fiyatları da gördünüz. 700-800 pesolarda. Uygun fiyatlar. Fakat benim canım bugün balık yemek istemiyor. Ne yemek istiyor? Pizza yemek istiyor. İnternette birazcık araştırma yaptım. Nerede güzel bir pizza yiyebilirim diye. Şimdi sizleri götüreceğim yer, güzel bir pizza yiyebileceğim yer. Sizlere de bir tavsiye olacak bu. Buralarda yeme içme problem değil, her yerde. Hatta şöyle bakın, bazı arkadaşlar bu konuda biraz daha hassas. Burada helal food da mevcut. Bakın helal menü diyor. Helal sertifikalı. Thank you. 400 pesoya sınırsız buradan gelip istediğinizi alabiliyorsunuz. Böyle açık büfe yapmışlar. Her şeyde var açıkçası. Tavuğu var, deniz mahsulü var, salatası var, çorbası var. Bakar mısınız az önce gördüğümüz o deniz mahsullerinden. Şu şekilde şöyle salatası. Yine içeceği keza dahil. Güzel fiyat aslında değil mi? 400 peso. Beyefendi de burada. Hello. Yes, of course. Welcome to the Philippines, brother. Always happy. Thank you, thank you. It's okay. Sure, yeah, okay. Thank you. Çok da kalabalıkmış arkadaşlar burası. Baksanıza. Önceden hani kalabalık gelecekseniz belki bir rezervasyon yaptırmanız dahi gerekebilir. Thank you very much. Okay. Menümüz geldi. Işığımız da geldi. Thank you. Arkadaşlar buraya gelmişken tabii ki de pizza yiyeceğiz sizlerle beraber. Çünkü buranın pizzası meşhur. Açıkçası ben buranın bu kadar kalabalık olacağını da düşünmemiştim. Demek ki doğru bir yerdeyiz. Yani şuradaki kalabalığa bakar mısınız? Her tarafımızda bir sürü şu anda insan var. Tüm masalar neredeyse dolu. Evet arkadaşlar, pizzamız geldi. Pizzamız enfes gözüküyor. Pizzadan önce buranın yerel bir bira markasından bahsetmek istiyorum size. San Miguel Pale Pilsen diye geçiyor. 1890'lardan beri Filipinler'de üretilen bir bira. Bunun yanı sıra bu biroyu marketlerde almak isterseniz 50-70 peso vermeniz gerekecek. Restoranlardaysa genelde 100-120'ye kadar çıkıyor. Bizim bulunduğumuz restoranda da 100 peso. Aslında böyle Boracay'da deniz kıyısında güzel bir pizza restoranında bira içmenin bedeli 67 Türk lirası. Değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Pizzamın yanında şöyle bir sos geldi. Şimdi hemen sizlere pizzamı göstereceğim. Ve 4 peynirli pizza. Bizi şöyle harika bir pizza karşıladı. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Boyut olarak da çok iyi arkadaşlar. Hani bir kişiyi tam anlamıyla doyurur. Hatta 2 kişi dahi bu pizzayı yiyebilir. Bu pizza için ne kadar vereceğiz? Bu pizza için de 700 Filipin pesosu ödeyeceğiz arkadaşlar toplamda. 700 bu, 100 de bu, 800 Filipin pesosu. Fakat 800'den fazla ödeyeceğiz. Bunun sebebini de sizlere dışarı çıkınca anlatacağım. Afiyet olsun bana. Pizza yediğim yerden kalktım. Güzel bir pizza yedik. Gerçekten lezzetliydi. 4 peynirli bir pizza aldım. Normalde pizza menüde 700 yazıyor. Yanında içtiğim içecekte 100 yazıyor. Ne kadar ödememiz gerek? Tabii ki de 800. Fakat 875 ödedik. Bunun şöyle bir sebebi var burada. Nereye giderseniz gidin, hangi restorana, kafeteryaya, en azından benim tüm gittiklerimde ekstradan %12 vergi ekliyorlar arkadaşlar. Aklınızda olsun. Burada o yüzden hesap yaparken hep o %12'yi de düşünün bir şey alırken. Yani bir şey 100 lira görünce %99 o aslında 112 peso civarlarında olacaktır. Neden bilmiyorum, menüde yazmıyor fakat menülerinin en alt kısmında yazıyor. Yani ne zaman hesap istesem de hep bu şekilde bununla karşılaştım. Birkaç yer dışında, hani birkaç yer tam söylediği fiyatı bana yansıttı. Fakat genellikle bu %12'yi de koyuyorlar. Çoluk çocuk herkes şu anda sahil bandında. Sizi birazcık böyle arka sokaklara getirdim. Hani burada da restoranlar, kafeler, barlar mevcut. Birazcık da sizlerle buraları görelim istiyorum. Çok kalabalık yalnız.
Etraf acayip kalabalık. Tabii ki de güzel taraf sahilin olduğu kısım. Tekrardan sahilin o tarafına geçeriz sizlerle beraber. Fiyatlar uygun arkadaşlar. Boracay'da öyle fiyatlar çok yüksek değil. Yani sonuçta burası dünyanın sayılı adalarından. Ben açıkçası gelmeden önce yorumları okumuştum bana. Filipinler çok pahalı demişlerdi. Buranın biraz daha yüksek olmasını bekliyordum fiyatlar anlamında. Ama öyle hani beni çok şaşırtacak seviyede, işte bütçemi çok zorlayacak seviyede bir yükseklik söz konusu değil Boracay'da bence. Tabii ki de sizin görüşleriniz de önemli bu noktada. Hani videoların içerisinde yeme içme fiyatlarına hep yer vermeye çalışıyorum. Genellikle bir hamburger, bir pizza veya işte daha farklı bir yemek yemek istediğimiz zaman mesela işte kahvaltılar 260, 279, 319. Benim bahsettiğim yemekleri yemek istediğimiz zamansa genellikle 400-450 pesolar ödememiz gerekiyor. Vergisiz haliyle. Tabii bir de bunun vergisi geliyor arkadaşlar. Vergi olmazsa olmaz. Restoranlar her zaman kalabalık. Bence böyle biraz daha şık bir restorana gideceksiniz buralarda. Rezervasyon yapabilirsiniz önceden. Genelde gece hayatı şu tarz böyle ufak barlardan oluşuyor. Burada da bir karaoke barı var. Geldik bizim meşhur gece hayatının olduğu bölgeye. Hadi bakalım sahilde birazcık turlayalım sizlerle. Saat de biraz geç oldu. Buralar biraz daha dolmuştur diye tahmin ediyorum. Yani ben geldiğim zamandan beri işin aslı geceleri bu bölgede takılıyorum. Çünkü hissiyat olarak bu bölge bana çok farklı ve güzel geliyor. Hani ara sokaklardaki yerler her zaman gördüğümüz yerler. Fakat bu bölgeler çok daha özel, çok daha güzel bence. Hani dünyanın farklı bir noktasında bulamayacağımız türden bir yer. Buranın favori gece hayatının yaşandığı yerlerden bir tanesi. Exit adlı bu bar. Şöyle gözüküyor bakın bu bar. Burada gece güzel zaman geçirebilirsiniz. Hatta biz de girelim, bir tane bira içelim burada. Hazır buranın gecelerine kadar gelmişken burada bir bira içmeden bence gidilmez. Atmosfer olarak da oldukça güzel. Şu an daha saat tam dolmadı. Normalde buralar daha dolacak arkadaşlar. Yine bizim meşhur biradan aldım. San Miguel diye geçiyor bu bira. Şöyle sizlere de göstereyim. Herhangi bir reklam, işbirliği yoktur arkadaşlar. Buranın yerel böyle güzel biralarından bir tanesi. Tabii mekanda birazcık müzik de var. O sebeple aslında şimdi kamerayı burada kapatmam gerekecek. Yoksa telife gireceğiz. Fakat sizlere de Boracay'da nereye gelebilirsiniz? Bunu göstermeye çalıştım. Ben de şöyle kendime bir yer bulayım. Bir biranın tadını çıkartayım. Ondan sonra sizlerle beraber Boracay gecelerine devam edelim. Çok yüksek müzik var. Maalesef sizlere yeteri kadar gösteremiyorum burayı. Fakat güzel arkadaşlar, eğlenceli. Kendime oturacak bir yer buldum. Şöyle atmosferi tekrardan sizlere bir yansıtayım hazır oturmuşken. Arkadaşlar burada böyle çok çılgın eğlenceler yok. Fakat gece kulübü olarak bu kulüp ön plana çıkıyor. Ben de sizlere burayı göstermek istedim. Hani ben de birkaç defa daha geldim. Buradan çok keyif aldım. Eğlenceli bir yer çünkü. Rahat bir konsept ve genellikle Filipinli arkadaşlarımız da burayı tercih ediyor bu arada. O yönden de bence büyük bir avantaj. Her zaman yerel insanların takıldığı yerler güzeldir. Valla sizlere bu mekanı böyle çok daha güzel yansıtmak isterdim. Hatta ben videoyu kapattıktan sonra tekrar geri geleceğim büyük ihtimalle. Hani bence Boracay'a geldiyseniz, bu arada
illa tek başınıza olmak durumunda değilsiniz. Eşinizle, dostunuzla, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınızla tercih edeceğiniz ilk bar burası olmalı. Çünkü söylediğim gibi hem yerel insanlar takılıyor. Mesela benim içtiğim bira, bir tane bira içtim ben şu anda. Hani hem sizlere içeriği göstereyim diye. Bir tane de bira aldım. Ne kadar ödedim? 80 peso ödedim. 80 peso ne kadar yapıyor? 50 Türk lirası. Hani burada bir bira içmenin de bedeli yalnızca 50 Türk lirası arkadaşlar. Yine bu tarafta da restoran ve bir böyle gece kulübü tarzı bir yer var. İçeride yine ateş şovları. Ateş şovları olmazsa olmaz Filipinler'de. Gecelerin hareketli olduğuna emin olabilirsiniz burada. Bu arada benim kaldığım parti hostelinde de şu anda bir eğlence var. Orada da insanlar eğleniyor. Yes, thank you very much. Tomorrow. Have a scuba diving, Okay, but- jet ski, party yachts. Tomorrow I got Where? Manila. It's your last day. Yeah. What massage now? No. Okay, thank you very much. Lady do massage. No, thank you. Hemen lady masaj. Burada da arkadaşlar böyle bir Pattaya gibi veya işte gezdiğimiz diğer yerler gibi, Buyan, Ho Chi Minh gibi olmasa da bazı arkadaşlar bu şekilde böyle masaj veya farklı illegal tekliflerde size bulunabiliyor. Fakat çok düşük miktarda bunlar. Hani çok böyle denk gelmeniz gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şekilde denk gelmeniz pek mümkün değil. Yine bazı arkadaşlar bu ağaçların altında bekliyorlar. Sizlere işte bir selam veriyorlar. Fakat söylediğim gibi öyle Pattaya gibi veya daha böyle gece hayatının çok hızlı yaşandığı bölgeler gibi bir yer değil burası. Hani öyle bir beklentiyle buraya gelmemenizi tavsiye ederim. Burada biraz daha böyle eğlenceli, daha böyle kaynaşıp sosyalleşebileceğiniz bir yer burası. Benim sizlere gösterdiğim bar da bu işin herhalde böyle en rahat yapıldığı yer, rahat sosyalleşebildiğiniz yer. Ben hatta video kapalıyken hemen böyle Filipinli bir arkadaş, işte nerelisin, nereden geldin, ne zaman geldin, güzel bir grupları vardı, arkadaş grupları, biraz sohbet ettik. Onlara dedim bir çekim yapayım, ondan sonra belki geri gelirim tekrardan sizlerin yanına. Boracay geceleri eğlenceli arkadaşlar. Otelle alakalı bazı problemler yaşıyorum. Bunu bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Oteli çok övdüğümü biliyorum önceki videolarda. Fakat bu ara böyle bir son 2-3 gündür bir problem yaşıyoruz. Detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. O sebeple o videomu izlediyseniz hani otelden yer ayırtmadan önce bir daha dinleyin derim benden. Her yerde canlı müzik var. Epic adlı gece kulübü. Burası da yine böyle gece hayatının güzel yaşandığı bir bölge. Hatta bakın DJ çıkmış bile. Biraz daha lükse kayıyor açıkçası burası. Biraz daha böyle hani kulüp tarzı. Benim sizlere gösterdiğim yer daha salaş, daha rahat bir atmosferi var. Yine bir restoran aslında burası. we do have here a lot of requests, Thomas. Please antabayan na ni mga jammers natin later. Bu şekilde arkadaşlar burada canlı müzik yapıyor. İnsanlar da burada oturmuş. Salamat sir, thank you so much for the compliments. Thank you. Ayan. Salamat, teşekkürler demek. Burada da birçok insan onları izliyor. Şöyle biraz arka sokaklara da bakalım Boracay gecelerinin. Yine burada da farklı bir sürü arkadaşlar. Restoranıdır, barıdır, gece hayatıdır, her şey var. Güvenlik görevlilerimiz olmazsa olmaz. Onlar da gerçekten bu arada sıcakta, soğukta büyük bir emek veriyorlar. Saatlerce bazen beklediklerini görüyorum. Yani ben denize gidiyorum, geliyorum.
Aynı arkadaş kapının önünde. Bu sıcakta hiç kolay iş değil yaptıkları. Vallahi tebrik ediyorum kendilerini. Bu ateş şovunun da her yerde alıcısı var. Çok ilginç değil mi? Bu videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Sizlere bugün Boracay gecelerini yansıtmaya çalıştım. Boracay geceleri çok eğlenceli. Fakat tekrardan altını çizmek istiyorum. Böyle bir Pattaya, Phuket veya Tayland'ın başka bölgeleri gibi, aynı şekilde Vietnam, Ho Chi Minh, Hanoi gibi çılgın bir eğlence hayatı yok arkadaşlar burada. Biraz daha böyle sakin devam eden, fakat özellikle sosyalleşmesi, farklı insanlarla tanışması ve daha normal, sağlam ilişkiler kurması açısından güzel bir yer Boracay. Yani buraya geldiğiniz zaman insanlarla tanışacaksınız, sohbet edeceksiniz. Özellikle Filipinliler bu konuda gerçekten süperler, çok sıcaklar. Mutlaka size bir laf atacak, sizinle oturacaklar, sohbet edecekler. Bir sürü farklı güzel restoran var. Restoran anlamında hiçbir problem yaşamayacaksınız. Her şey çok güzel geçecek sizin için, öyle umut ediyorum. Boracay gecelerinde videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Boracay'ı akşamlarını nasıl buldunuz? Bunu da ekstra olarak yazarsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Boracay gecelerinden sevgiler, selamlar. Güzel. Şu çantaları atayım, kamerayı bırakayım. Ben de kendimi Boracay gecelerine atacağım. Eğlence o barda. O bara gidin gelince. Bakın masajlar devam ediyor. Her yer alışverişçi.